Takım elbiseli bir adam silahını gişedeki görevliye doğrultmuş. Yüzünde soğukkanlı bir gülümseme, gözlerinde kararlılık var. Çok rahat görünüyor. Çünkü ne yaptığını çok iyi biliyor. Silahı havaya doğrultuyor. Tek bir kurşun atıyor. Tavana. Sonrası panik. İnsanlar çığlık atıyor. Herkes tetikte. Ama adamın yüzünde hiçbir şey yok. Ne öfke, ne korku, ne de hırs. Sadece bekleyiş. Çünkü bu adam bankadan para çalmaya gelmedi. Bu adam yakalanmaya geldi. Polis helikopteri arkasında belirdiğinde silahını bıraktı ve direnmedi. Mahkemeye evine en yakın birinci sınıf güvenliğin olduğu hapishaneye gitmek istediğini söyledi. O hapishane Fox River, Illinois'nin en ağır güvenlikli hapishanelerinden biri. Kimsenin girmek istemediği yer. Bu adamın girmek için bir bankayı soyduğu yer. Adamın adı Michael Scofield. Onu şöyle tanıdık. Bir dahi, bir mühendis. İdam sırasında bekleyen suçsuz abisini kurtarmak için tüm bir hapishanenin planını bedenine dövme olarak işleyen adam. Bir kurtarıcı. Aslında hiçbiri değil. Bu etiketlerin her biri onun gerçekte ne olduğunu saklayan birer örtü. Ve o örtülerin altında çok daha klinik, çok daha soğuk bir mekanizma var. Bu bir kaçış hikayesi değil, bir kurban hikayesi de değil. Bu, bir insanın sevmekle kontrol etmek arasındaki ince çizgiyi nasıl silebildiğinin hikayesi ve o çizgiyi sildiğinde kendini de aynı silgiyle nasıl sildiğinin. Fox River'a girmeden önce Michael Scofield'ın zihnini anlamak gerekiyor. Çünkü onun hamleleri sıradan bir beynin ürünü değil. Şu an beni duyuyorsunuz. Arka planda çalan bir ses var mı yok mu? Muhtemelen farkında bile değilsiniz. Duvardaki saatin tik-takı, pencereden gelen araba sesi, klimanın uğultusu. Hepsi orada ama beyniniz onları dinlemiyor, eliyor. Bu filtreleme bir süper güç değil, bir hayatta kalma mekanizması. Beynin gelişimi insana binlerce uyaranı aynı anda işleme lüksünü vermedi. Verseydi saldıran hayvanı fark etmeden önce yaprakların rengine dalardık. Bu mekanizmanın bir adı var. Latent inhibition, gizli bastırma. Beynin alakasız uyaranları önemli değil etiketiyle arka plana ittiği otomatik bir süreç. Bazı insanlarda bu mekanizma zayıf çalışır. Harvard'dan psikolog Shelley Carson'ın çalışmaları düşük gizli bastırmaya sahip ve yüksek IQ'lu bireylerde iki olasılığın yan yana yürüdüğünü gösterdi. Biri olağanüstü yaratıcılık, diğeri psikoz riski. Çünkü filtrenin zayıf olduğu bir beyin iki yönde de açıktır. Ya sıradan insanların göremediği örüntüleri görür ya da var olmayan örüntüleri görür. Arada bir duvar yoktur. Michael Scofield bu iki olasılığın birincisine düşmüş bir karakter. Bir duvara bakıyor. Tavandaki çatlağı, prizin konumunu, havalandırmanın ses ritmini aynı anda görüyor. Bunların hiçbirini görmemeyi bilmiyor. Hepsi aynı anda, aynı netlikte içeri doluyor. Bu yüzden hapishanenin planını çalmasına gerek yok. Ezberlemesine de gerek yok. Plan zaten onun zihninin doğal dili. Michael klasik anlamda bir dahi değil. Bir dahinin tersi. Sıradan insan bir odaya girip ne güzel bir oda der. Michael bir odaya girer ve oda kendisini bir denklem olarak onun karşısına koyar. İstese de değiştiremez, istese de kapatamaz. Bu noktada hikayenin ilk karanlık noktası gizli. Filtresi çalışmayan bir beyin ucuz bir beyin değildir. O beyin her an bu durumun faturasını öder. Sürekli yüksek bilişsel yük, sürekli aşırı dikkat hali, sürekli hesap. Normal bir beyin yorulduğunda sesi kısar. Michael'ın beyni kısmaz, açar. Nörobilimci Robert Sapolsky'nin onlarca yıllık stres araştırmaları tek bir şey söylüyor. Sürekli aktif olan bir zihin, sürekli aktif olan bir bedendir ve sürekli aktif olan bir beden eninde sonunda kendini yemeye başlar. Michael'ın ileriki sezonlarda başına gelen şeyi, beynindeki tümörü anlamak için bu bölümü hatırlamamız gerekecek. Çünkü onun beynini öldüren şey aslında beyninin ta kendisiydi. Ama buraya dönmeden önce daha temel bir soru var. Her şeyi gören, her detayı kaydeden, her denklemi çözen bir beyin bir insanı sevebilir mi?
Yoksa onu yalnızca hesaplar mı? Michael Scofield'ın hayatındaki ilk ve en önemli denklemin bir adı var. Lincoln Burrows. Michael'ın zihni bir denklem makinesi. Sevmez, hesaplar. Peki o zaman bu adam neden bir bankayı soydu? Neden işini bıraktı? Neden teninin üzerine bir hapishanenin planını çizdirdi? Bir denklem makinesi bu kadar büyük bir bedeli ödemez. Onu bu eşiğe taşıyan şey hesap değildi. Çok daha eski, çok daha ilkel bir şeydi. Bir borç. Michael Scofield'ın çocukluğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü oradaki hikaye hapishanedeki her hamlesini belirleyen kök koddur. Anneleri öldüğünde Michael küçüktü. Baba yoktu. Sokağa bırakılmış iki çocuk vardı. Biri zeki, ince ve kırılgan, diğeri iri, sessiz ve dayanıklı. Sistem ikisini ayırmak istedi. Ayıramadı. Çünkü büyük olan küçük olanı bırakmadı. Lincoln Burrows okula gitmedi. Suç işledi. Sokakta para bulmak için en kötü işleri yaptı. Michael okula gitti. Üniversiteye gitti, mühendis oldu. İkisi arasındaki uçurumun tek bir açıklaması var. Lincoln, Michael'ın okula gitmesi için okula gitmedi. Lincoln, Michael'ın karnı doysun diye aç yattı. Michael'ın temiz bir geleceği olsun diye kendi geleceğini harcadı. Ve Michael bunu biliyordu. Çocukluk travmasıyla kurulan bağların bir adı var. Travma bağı. Bu türden bir bağ klasik sevginin yerine geçer ama onunla aynı şey değildir. Normal bir kardeşlikte duygu karşılıklı akar. Kızgınlık, soğukluk ve mesafe olur. Her şey doğal bir dalga gibi gelir ve gider. Ama travma bağında bir şey kilitlenmiştir. O bağ duygusal bir seçim değil, hayatta kalma anısıdır. Travma bağı olan insan karşısındakini sevmekten vazgeçemez. Çünkü o kişiyi sevmekten vazgeçmek, hayatta kalmış olmaktan vazgeçmektir. Michael için Lincoln bir kardeş değildi. Lincoln bir delildi. Hayatta kaldığının delili. Sevilmiş olduğunun delili. Bu dünyada tek başına bırakılmamış olduğunun delili. O delil idam sırasında beklemeye başlayınca Michael'ın bütün kimliği bir anda askıya alındı. Çünkü Lincoln ölürse Michael'ın hikayesinin de bir parçası ölürdü. Kendisini yaşayan kişi olarak tanımlamasına izin veren o temel taş yok olurdu. Bu noktada çoğu izleyici şunu düşünür. Michael abisini çok seviyordu. Bu yüzden onu kurtardı. Ama bu cümle yüzeysel ve yanıltıcıdır. Michael Lincoln'ı sevmiyordu. Ona borçluydu. Bu ikisi aynı şey değil. Sevgi karşılıksızdır. Bir şeyin karşılığında verilmez. Birinin varlığına hayran olmak, onunla zaman geçirmek istemek, onun iyi olduğunu bilmenin iç huzurunu duymaktır sevgi. Borçsa bir kayıt tutar. Kaç kez kurtarıldığını, kaç kez sırt çevrilmediğini, kaç kez karnının doyurulduğunu, bilinçaltında bir muhasebe defteri gibi tutulur. Michael'ın defteri kapanmamıştı. Ve Lincoln idam edilince o defter artık asla kapanamayacaktı. Felsefede bu mekanizmanın kökenine inen ilk düşünürlerden biri Dostoyevski'dir. Karamazov kardeşlerde her kardeş bir diğerinin günahının bir parçasını taşır. Dostoyevski'nin tezine göre kardeşlik seçilmiş bir bağ değil, paylaşılmış bir kanın taşıdığı yüktür. Bir kardeşin suçu diğerinin içinde bir yer kazır. Bir kardeşin acısı diğerinin borçhanesine yazılır. Michael, Lincoln idam edilmeden önce bir rüya gördüğünü söyler. O rüyada kendini Lincoln'ın yerinde görür. Bu rüya tesadüf değildir. Çünkü travma bağıyla birbirine kilitlenmiş iki insan için birinin başına gelen öbürünün başına gelmiş demektir. Onlar biyolojik olarak iki kişidir ama psikolojik olarak tek bir sistemdir. Ve sistem kendinden bir parçanın yok edilmesine izin veremez. Michael bankayı soyduğunda aslında bir şey daha yaptı. Kendini kendisi olarak görmekten vazgeçti. O andan itibaren artık Michael Scofield yoktu. Sadece bir fonksiyon vardı. Lincoln'ı kurtaran mekanizma. O mekanizma kendini yiyip bitirecekti. Michael bunu biliyordu. Umursamadı. Çünkü bir borç defterini kapatmak, bir kitap yazmak kadar zor bir iştir. Yanlış yazılan bir kelime, yanlış hesaplanan bir rakam, her biri deftere ikinci bir sayfa açar.
Michael bu defteri kapatmak için eline kalem yerine bir çelik iğne aldı ve defterin her sayfasını tek tek kendi tenine çizmeye başladı. Ve bu Michael'ın kaderinin asıl kapısını açan soruyu doğurdu. Neden bir insan planını kağıda yazmak yerine bedenine yazar? Kağıt yırtılır, beden yırtılmaz. Kağıt kaybolur, beden kaybolmaz. Bedene çizilmiş bir plandan geri dönüş yoktur ve Michael bunu bilerek seçti. Bir plan yapmak karardır. Kağıda yazmak bir hazırlıktır. Ama planı tenine yazmak başka bir şeydir. Michael Scofield tenine bir şey çizdirmedi. Kendini bir şeye dönüştürdü. Dövme tarih boyunca 3 işlev taşıdı. Birincisi kimlik. Kabile üyeliğinin, yaşın, statünün işareti. Ben kimim sorusunun tene kazınmış cevabı. İkincisi bellek. Kaybedilen birinin adı, yaşanan bir savaşın tarihi, bir aşkın izi. Zihin unutabilir, ten unutmaz. Üçüncüsü direniş. Kölelere vurulan damgaya karşı özgür insanın kendi bedenini kendi seçimiyle işaretlemesi. Bu ten bana aittir demenin en eski biçimi. Michael'ın dövmesi üçünden de değildir. Kimlik değildir. Çünkü dövme onun kim olduğunu söylemiyor. Ne yapacağını söylüyor. Bir özne değil, bir talimat. Bellek değildir. Çünkü geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Hatırlanacak bir şey değil, uygulanacak bir şey. Direniş de değildir. Çünkü direniş bedenin ben olduğunun ilanıdır. Oysa Michael'ın dövmesi bedenin artık ben olmadığının itirafıdır. Dövme Michael'ın bedenini Michael olmaktan çıkarıp bir haritaya dönüştürüyor. Ve bir harita özne olamaz. Harita bir araçtır. Okunmak için vardır. Burada felsefenin en eski sorularından biri karşımıza çıkıyor. İnsan kendi projesi midir yoksa başka bir projenin nesnesi mi? Sartre için cevap netti. İnsan kendisini yapar. Kendi seçimlerinin toplamıdır. Özgürlük kaçınılmazdır. Çünkü seçmemek de bir seçimdir. Ama Sartre'ın söylemeyi unuttuğu bir şey var. Bir insan kendi projesi olabilir. Aynı zamanda kendi projesinin kurbanı da olabilir. Michael kendini bir projeye dönüştürdü. O projenin dışına çıkamaz hale geldi. Çünkü bedenine çizdirdiğin bir şeyden kaçamazsın. Kaçtığın her yere seninle birlikte gelir. Bu dövmenin gizli psikolojisidir. Kararsız bir insanın kendini seçimine kilitleme ritüeli. Her sabah aynada o desenleri görünce ben bunu seçtim demek. İradenden şüphe ettiğinde senin sana hatırlatır. Michael kendi iradesinden şüphe etmesin diye bu dövmeyi yaptırdı. Çünkü herhangi bir akşam o proje ona çok ağır gelebilirdi. Öyle bir an gelebilirdi ki Lincoln'ı ölüme bırakıp kendi hayatına devam etmek istesin. Bir insani refleks, bir zayıflık anı. O ana karşı kendini koruması gerekiyordu. Dövme bu yüzden vardı. Michael'ın kendi zayıflığına karşı inşa ettiği bir zırhtı bu. Ama zırh ve hapishane aynı şeyin iki yüzüdür. İkisi de girmek isteyeni dışarıda tutar. İkisi de çıkmak isteyeni içeride tutar. Fark yalnızca kimin tarafında durduğunuzdur. Michael zırhı içeriden kuşandığında aynı zamanda kendini içeriden hapsetti. Çünkü o tenden sonra vazgeçmek artık bir seçenek değildi. Vazgeçmek için önce dövmeyi kazıyıp atmak gerekirdi. Bu mümkün değildi. Demek ki plan uygulanacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Normal bir plan, planı yapan insanın hizmetindedir. Plan başarısız olursa insan başka bir plan yapar. İnsan plandan büyüktür. Michael'ın planı Michael'dan büyüktü. Çünkü plan bir nesne değildi, bir organdı. Michael planı yaptı. Sonra plan Michael'ı yaptı. Filozof Michel Foucault modern iktidarı anlatırken bir kavram kullanır. Docile body, uysal beden. Foucault'a göre modern sistemler insanı zincirle değil, bedenini içeriden biçimlendirerek kontrol eder. Okul sırasındaki duruş, fabrika vardiyasındaki el hareketi, askerin yürüyüş ritmi. İktidar dışarıdan emretmez, bedenin içine yerleşir. Michael'ın kendi bedenine yaptığı tam olarak buydu. Bir farkla. Onu biçimlendiren sistem dışarıdan gelmiyordu. Kendi kendisinin gardiyanı, kendi kendisinin mahkumu, kendi kendisinin planı.
Bu üçü aynı bedende kesiştiğinde geriye Michael Scofield adında bir birey kalmadı. Geriye bir mekanizma kaldı. Nefes alan, konuşan, gülümseyen bir mekanizma. O bedene dokunan herkes artık bir insana değil, bir plana dokunuyordu. Sarah Tancredi, Michael'ın teninde o desenleri ilk gördüğünde kendini aşık sandı. Oysa aşık olduğu şey bir insan değildi. Bir planın en güzel parçasıydı. Ve bu trajik bir aşk hikayesinin başlangıcı değil, bir kaderin yazılışıdır. Bir adam düşün. Hayatının her saniyesini planlamış. Her kapının arkasında ne olduğunu biliyor. Her konuşmanın nereye varacağını hesaplamış. Hayatına plan dışı bir şey girdiğinde bu adama ne olur? İki seçenek vardır. Birincisi o şeyi plana dahil eder. Bir değişken haline getirir. Denklemin içine yerleştirir. İkincisi o şey plana dahil olmayı reddeder. Bir insan olmakta ısrar eder. Hesaplanmayı kabul etmez. Michael Scofield'ın hayatına Sarah Tancredi ikinci yoldan girdi. Ama Michael onu birinci yolla karşıladı. Sarah Tancredi, Fox River'ın doktoru. Babası Illinois valisi. Geçmişinde bağımlılık var. Temiz olmaya çalışan bir insan. Hapishanede çalışmayı bir görev olarak değil, bir kefaret olarak seçmiş. Başkalarının yaralarını sararken kendi içindeki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Michael'ın planında Sarah bir değişkendi. Revirdeki insülin, revirdeki kapı, revirdeki anahtar. Hepsinin üzerinden geçen yol Sarah'dan geçiyordu. Plan için Sarah'a yaklaşmak gerekliydi. Yaklaşmak için güven kazanmak, güven kazanmak için duygusal bağ kurmak. Yani Michael planının bir maddesi olarak Sarah'a aşık olmak zorundaydı. Michael Sarah'a aşık olmadı. Ama insan zihninin tuhaf bir özelliği vardır. Oynadığın rolü yeterince uzun oynarsan o rol senin parçan olur. Yalandan gülümseyen yüz kasları zamanla gerçekten mutluluk üretir. Sevmiyor gibi yaparken birinin eline dokunan parmaklar zamanla o elin yokluğunu arar. Michael Sarah'a taktik olarak yaklaştı. Sonra Sarah'ı gerçekten sevdi. Ve bu iki cümle arasındaki geçişi kendisi bile fark etmedi. İşte karakterin en incelikli trajedisi buradan başlar. Michael bir insana ilk kez aşık olmuştu. Ama bir insanı nasıl seveceğini bilmiyordu. Öğrenmemişti. Çocukluk travması ona sevmeyi değil, kurtarmayı öğretmişti. Gizli bastırmaya sahip beyni ona bağ kurmayı değil, hesaplamayı öğretmişti. Bu adamın sevgi repertuarında tek bir dil vardı. Kontrol. Erich Fromm'un 1956'da yayımlanan Sevme Sanatı'nda üzerinde uzun uzun durduğu bir ayrım var. Fromm'a göre modern insan iki temel varoluş biçimi arasında seçim yapar. Olmak ve sahip olmak. Sevgi olma biçimindeyken karşılıksızdır. Karşındakinin iyi olması kendi iyiliğine eşit hissedilir. Kıskançlık, sahiplik, kontrol. Bunlar sevgi değil, onun taklitleridir. Sevgi sahip olma biçimindeyken bir mülktür. Karşındaki bir eşyadır. Onu kaybetmemek için güvence altına alırsın. Kontrol edersin. İzler, ölçer, düzenlersin. Fromm der ki sahip olma biçiminde sevgi, sevmenin tam tersidir. Çünkü bir insanı mülke dönüştürmek, onun canlılığını öldürmektir. Michael, Sarah'a sahip olma biçiminde aşık oldu. Bunu kötü niyetten yapmadı. Başka bir dili yoktu. Sarah hastalandı diyelim. Michael onun için bir plan yapar. Sarah mutsuzdur diyelim. Bir plan daha. Sarah uzaklaşmak ister diyelim. Michael bu ayrılığı bile bir plana çevirir. Michael sevdiğinde her değişkeni hesaplamak ister. Her olasılığı kontrol altına almak ister. Her tehlikeyi nötralize etmek ister. Bu tablo romantik gibi görünür. Değildir. Çünkü sevdiğiniz insanın geleceğini planlamak, onun geleceğini kendisinden almaktır. Sevdiğiniz insanın tehlikelerini nötralize etmek, onun hayatından rastlantıyı silmektir. Sevdiğiniz insanı izni olmadan korumak, onu özne olmaktan çıkarıp nesneye dönüştürmektir.
Sera'nın en önemli cümlelerinden biri de tam buradan doğar. Beni planlamayı bırak. Bu cümle bir isyan değildir, bir ricadır. Sera, Michael'ın onu sevmediğini söylemiyor. Michael'ın onu sevme biçiminin kendisini yavaşça öldürdüğünü söylüyor. Çünkü planlanmak, insan olmaktan çıkmaktır. Bir başkasının tablosunda bir pozisyondur. Artık sürpriz olmamaktır. Ve sevginin en temel besini sürprizdir. Karşındakinin bir şekilde tahmin edilmez kalmasıdır. Onu hala keşfettiğinizi hissetmenizdir. Michael, Sera'yı kontrol ederek aralarındaki sevgiyi öldürüyordu. Onu kaybetmemek için attığı her adım onu biraz daha kaybetmesine sebep oldu. Ama Michael bunu göremiyordu. Çünkü onun zihni planlamayı bıraktığında ne yapacağını bilmiyordu. Bir mühendis zihni için dünya çözülmesi gereken problemler listesidir. Ama sevgi bir problem değildir. Çözülmez. Sadece yaşanır. Michael yaşamayı bilmiyordu. Sadece kurtarmayı biliyordu. Bu yüzden Sera'ya aşıkken bile onu sürekli bir şeylerden kurtarmaya çalıştı. Çoğu zaman Sera'nın kurtarılmak istemediği şeylerden. Sera'nın tek istediğinin sıradan bir hayat olduğu anlarda bile. Alman şair Maria Rilke'nin genç bir şaire mektuplarda bir cümlesi vardır. Der ki, iki insan arasındaki en büyük sevgi biçimi birinin diğerinin yalnızlığının muhafızı olmasıdır. Karşındakini kendinle doldurmaya çalışmak değil, karşındakinin boşluğunu korumak, onun kendisi olmasına izin vermek. Michael bunu yapamazdı. Çünkü onun zihninde boşluk diye bir şey yoktu. Her boşluk bir tehdit, her tahmin edilemezlik bir risk, her kontrol dışılık bir kabustu. Michael Sera'yı sevdi ama onu özgür bırakamadı. Ve bir insanı özgür bırakamadığında ne kadar sevsen de onu sevmemişsindir. Sadece onu bir yere oturtmuşsundur. Kendini yok etmek pahasına Sera'yı kurtarabilirdi. Sera'yı sevebilmek için yok olamazdı. Bu ikisi aynı adam için mümkün değildi. Ve her kaçıştan sonra Michael'ın önünde yeni bir problem belirdi. Sera'yı korumak. Sonra Sera'nın ailesini. Sonra oğlunu. Kontrolü bırakamayan bir adamın özgürlüğü sadece bir sonraki plandır. Fox River'dan kaçtılar. Film bitmedi. Bir izleyici olarak ilk kaçışta şunu düşünebiliriz. Tamam, Michael başardı. Lincoln özgür. Artık bir çiftlik, bir sahil. Michael Sera'nın elini tutar. Kamera yavaşça geriye çekilir. Ve jenerik. Oysa hikaye bu noktada yeni başlıyordu. Sona hapishanesi. Panama. 4 metrekarelik bir çukur. Sonra Miami-Dade tutuk evi. Sonra Gen Pub. Sonra Ojiji. Yemen'in en acımasız hapishanesi. Sonra ölüm. En son ölümden sonra gelen başka bir kafes. Bir düşün. Michael Scofield hayatı boyunca kaç kez özgürdü? Cevap rahatsız edici. Bir kez bile değildi. Bu tesadüf değil. Bu senaryo tekrarı da değil. Bu Michael'ın psikolojisinin kaçınılmaz matematik sonucu. Çünkü bir plan kurarak kaçan insan plansız yaşayamaz ve plansız yaşayamayan insan her zaman yeni bir kafes bulur. Antik Mısır'da tapınak duvarlarına çizilmiş bir sembol vardı. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan. Adı Ouroboros. Bu yılan öyle bir pozda durur ki baktıkça çözemezsin. Kuyruğunu mu yiyor yoksa kuyruğundan mı besleniyor? Kendini mi yok ediyor yoksa kendini mi inşa ediyor? Sona mı yaklaşıyor, başa mı dönüyor? Cevap hepsi, aynı anda. Ouroboros sonsuz bir döngüye hapsolmuş bir yaratıktır. Ama bu hapishanenin duvarları başka bir yerde değildir. Kendi bedenindedir. Yılan kaçmak için hızlanır. Hızlandıkça kendine yaklaşır. Kendine ulaştığında kendini yer. Yedikçe aç kalır. Simya geleneği bu sembolü binlerce yıl taşıdı. Çünkü Ouroboros insanın kendi kendisine ettiği kötülüğün en mükemmel resmidir. Dışarıda düşman ya da zincir yok. Yalnızca kendi kendisiyle beslenen bir döngü. Michael Scofield kendi Ouroboros'uydu. Her kaçış bir plan gerektirdi. Her plan Michael'dan bir parça aldı ve her parça kaybı
yeni bir kaçış planını zorunlu kıldı. Michael kendi kuyruğunu yiyordu. Her ısırıkta açlığı katlandı. Her hapishaneden çıktığında yapması gereken tek şey durmak olurdu. Bir kafede kahve içmek, Sarah ile bir pazar sabahı yataktan geç kalkmak, planlamayı bırakmak. Yapamaz. Çünkü planlamayı bıraktığında beyninin sinir ağları birdenbire boş kalır. O koca kapasite aniden işsiz kalır ve işsiz kalan zihin kendine yeni problemler yaratmaya programlar. Nörobilimde buna Default Mode Network denir. Varsayılan mod şebekesi. Beyin bir göreve odaklanmadığında devreye giren o fısıltı. Normal insanda o fısıltı hayal kurar, anıt arar, geleceği düşünür. Michael gibi kronik planlamacılarda o fısıltı bir tehdit tarayıcısına dönüşür. Her sessizlik bir tehlikenin haberidir. Her güvenli an gözden kaçırılmış bir değişkenin işaretidir. Michael için huzur bir hediye değil, bir alarmdır. Çünkü huzurlu olduğu her an aklı şunu söyler: bir şeyi atladın. Kontrol etmediğin bir şey var. İşte bu yüzden Ojijia, bu yüzden Keneal Otis kimliği, bu yüzden Sarah'yı bilerek terk edip kendini ölü göstermek. 7 yıl. Sarah 7 yıl boyunca onu ölü sandı. Bir çocuk büyüttü, yas tuttu, yavaşça iyileşti, başka biriyle evlendi. Hayat onun için yeniden şekillenmeye başladı. Michael ise bu 7 yılı bir başka planın içinde geçirdi. Sözde ailesini tehlikeden uzak tutmak için. Peki gerçekten öyle miydi? Ya da Michael kendine bir kez daha kaçamayacağı bir plan mı yaratmıştı? Çünkü gerçekten ailesine dönmek isteseydi her hesabın bir başka çözümü vardı. Michael Scofield kadar zeki bir adam için sürekli ve kesintisiz bir yol her zaman bulunabilirdi. Ama Michael o yolu aramadı. Çünkü özgür olmaktan korkuyordu. Erich Fromm'un kaleminden özgürlükten kaçış bu korkuyu tam olarak anlatır. Fromm der ki, özgürlük modern insanın rüyası olarak sunulur. Ama gerçekte insanlar özgürlükten kaçar. Çünkü özgürlük bir yük olarak karşımıza çıkar. Özgür insan kendi hayatının sorumluluğunu tek başına taşır. Seçimlerinin altında ezilir. Her sabah yeniden kendini tanımlaması gerekir. Bu yorucu ve korkutucudur. Fromm'a göre bu yüzden insanlar otoriter sistemlere, dogmalara, bağımlılıklara koşar. Çünkü zincir seçim yapmak zorunda olmamanın rahatlığını verir. Michael'ın zinciri içerdendi. Kendi kendisinin gardiyanıydı. Kendi kendisine sürekli yeni görevler veriyordu. Bir görevi bittiğinde hemen bir sonrakine sarıldı. Özgür kaldığı anda kim olacağını bilmiyordu. Demir parmaklıkların arkasındaki Michael en azından kendini tanıyordu. Bir cümle Michael Scofield'ın bütün yetişkin hayatını özetler. O cümleyi kimse ona söylemedi. Kendi kendine söyledi. Ben bir işe yaramazsam kimim? Bu soru bir varoluş sorusu gibi görünür. Değildir. Bu soru bir varoluşun reddidir. Çünkü gerçekten özgür bir insan işe yaramadan da kim olduğunu bilir. Bir sabah hiçbir işi olmadan uyansa da kahvesini içerken kendi varlığının kendine yettiğini hisseder. Bu his sevilmiş bir çocuğun yetişkine taşıdığı mirastır. Michael bu mirastan yoksundu. Çocukluğunda kimse ona sen sadece var olduğun için yeterlisin demedi. Anne ölmüştü, baba yoktu. Lincoln onu kurtardı ama bu kurtarış Michael'a var olmak yeterli mesajını değil, işe yaramak gerek mesajını verdi. Michael büyürken şu denklemi öğrendi. Eğer birine yararlı olmazsam kimse beni tutmaz. Bu yüzden yararlı olmak zorundaydı. Ne pahasına olursa olsun. Plansız Michael, terk edilmiş Michael'dı. Fox River'dan kaçtığı an planın içinden çıktı ama plansızlığa dayanamadı. 2 hafta geçmeden yeni bir hapishane, yeni bir görev, yeni bir kurtarma bulması gerekti. Ve buldu. Her buluşunda biraz daha kayboldu. Michael'ın zihni sürekli aşırı dikkat halinde çalışan bir motordu ve kendi kendini tüketiyordu. Beyin saatlerce aynı yoğunlukta çalışan bir makine değildir. Onarım ister, dinlenmek ister ve susmak ister. Michael'ın beyni susmadı ve susmayan bir beyin bir gün susturulur. Ama dışarıdan değil, içeriden.
Ouroboros kuyruğunu yeterince uzun yerse bir gün kendi başına ulaşır ve Michael'ın başında, dehasının oturduğu o organda onu öldürecek şey büyümeye başladı. Michael bunu bildi. Bildi ve hiçbir şey yapmadı. Çünkü belki de içten içe beklediği şey buydu. Döngüden çıkmanın tek yolu. Bir organ düşün. Avuç içinden biraz büyük. 1,5 kilo. Gri, yumuşak. Kafatasının içinde asılı duruyor. Senin varlığının tamamı bu organın içinde. Sevgin de burada, korkun da. Çocukluğundaki bir öğleden sonranın kokusu da. Yarın hayal ettiğin her şeyde. Eğer bu organ susarsa sen yoksun. Beyin, insan bedeninin en cömert organıdır. Bedenin enerjisinin %20'sini tek başına tüketir. Oksijenin büyük kısmını o alır. Dinlenmez. Uyurken bile çalışır. Sen rüya gördüğünü sandığında bile o, gündüz topladığı bilgiyi yeniden sınıflıyordur. Beyin lüks bir organdır ve her lüks bir bedel ister. Michael Scofield'ın beyni sıradan değildi. Gizli bastırma, sürekli aşırı dikkat, her uyanık saatinde çoklu katman hesaplama. Böyle bir beynin sahibi olmak, normal bir bedenle bir yarış arabasının motorunu çalıştırmaya benzer. Motor çalışır ama beden o motora göre tasarlanmamıştır. Daha önce bahsettiğimiz Robert Sapolsky'nin merkezi tezi şudur. Stres kısa süreli olduğunda insana hayat verir. Tehlikeyi fark etmemizi, kaçmamızı, saldırmamızı sağlar. Beyin bu mekanizmayı saniyeler için edindi. Yüzyıllar için değil, hayatlar için değil. Kronik stres, bedenin saniyeler için tasarlanmış bir sistemini sürekli açık tutmaktır. Bu sistemin bir adı vardır. HPA ekseni. Hipotalamus, hipofiz ve adrenalin. Tehlike sinyali geldiğinde bu üçlü devreye girer. Kortizol salgılanır. Kalp hızlanır. Kaslar gerilir. Bu iyidir. Bir an için. Bu ölümcüldür. Bir ömür için. Sürekli yüksek kortizol bağışıklık sistemini çökertir. Hafıza organı olan hipokampüsü eritir ve en önemlisi hücrelerin bölünme düzenini bozar. Michael'ın beyninde bir gün bu düzen bozuldu. Yanlış bölünen hücreler yıllar içinde bir araya geldi ve bir kütleye dönüştü. Diziye göre Michael'ın tanısı hipotalamik hamartom. Hipotalamusun kendi dokusundan çıkan iyi huylu bir büyüme. Bu tıbbi detayı dizinin kendi kurgusu olarak belirtmek gerek. Gerçek hayatta aynı durumun aynı biçimde ilerleyip ilerlemeyeceği ayrı bir meseledir. Ama asıl önemli olan tıbbi kesinlik değil, hikayenin iç tutarlılığı. Michael'ı dahi yapan şeyin oturduğu organda Michael'ı öldürecek şey büyüdü. Bu bir tesadüf değil, bu bir anlatı kararı. Çünkü Michael'ın hikayesi bir hastalık hikayesi değil, bir karşılık hikayesi. Onu özel yapan şey aynı zamanda onu bitiren şey. Felsefede bu motifin bir adı var. Farmakon. Antik Yunan'da farmakon hem ilaç hem zehir anlamına gelirdi. Aynı madde dozuna göre hem iyileştirir hem öldürür. Fark maddede değildir. Fark miktardadır. Michael'ın zekası bir farmakondu. Az kullanıldığında bir armağan, çok kullanıldığında bir zehir. Michael bunu az kullanacak bir hayat seçmedi. Kendini o zekayı gece gündüz hiç durmadan çalıştırmak zorunda bırakacak bir hayat seçti. Lincoln'ı kurtarmak için, Sarah'yı kurtarmak için, oğlunu kurtarmak için. Her kurtarma beyninden bir parça alıyordu. Her plan hipokampüsünde bir hücre öldürüyordu. Uykusuz geceler birikti. Aşırı dikkatli yıllar birikti. Michael beyni kullandı demek yetersiz kalır. Michael beynini yemişti. Burada Carl Jung'un bir kavramı devreye giriyor. Persona. Yunanca'da maske demektir. Tiyatroda oyuncuların taktığı maske. Jung bu kelimeyi modern insanın toplum içinde taktığı sosyal role uyarladı. Doktor Ahmet, iyi baba Mehmet, başarılı yönetici Ayşe. Hepsi personadır. Gerçek benlik değildirler. Ama gerçek benliği taşırlar. Bir süre. Jung'un uyarısı şudur. Eğer persona çok büyürse arkasındaki benliği yutar. İnsan maskesi olur. Kendini unutur. Sadece rolünü oynar. Michael Scofield'ın personasının 3 adı vardı. Kurtarıcı,
mimar, plan yapan adam. Bu personayı o kadar mükemmel giydi ki arkasındaki Michael çoktan ölmüştü. Dizinin son sezonlarına geldiğimizde karşımızda duran adam Keneal Otis kimliğinde, yüzünde o soğuk bakışla gerçekten Michael değildi. Sadece Michael'ın oynadığı rolün kendisiydi. Ağır bir maske taşındıkça altındaki yüzü deforme eder. Michael'ın beynindeki tümör bu bağlamda sadece bir tıbbi olgu değil, bir sembol. Mimar olmak istedi. Mimar olmanın bedeli bedeninin içinde bir yer açtı ve bu yer yıllar içinde bir tümöre dönüştü. Tümör büyüdükçe Michael'ın hafızası bozuldu. Kelimeleri unuttu. Ellerinin titremesini kontrol edemedi. Bir zamanlar her detayı tutan o beyin artık basit şeyleri tutamıyordu. Ve Michael bu süreçte beklenmedik bir şey hissetti. Rahatlama. Bu cümle tuhaf ama gerçektir. Çünkü beyni tutamaz hale gelmek Michael'ı sonunda bir şeyden kurtarıyordu. Sorumluluktan, plan yapma zorunluluğundan, kurtarıcı olma hükmünden. Ölüm yaklaştıkça Michael hayatında ilk kez bir şeyi kontrol etmek zorunda değildi. Çünkü ölüm kontrol edilemez. Ölüm onun planına dahil edilemeyecek, hesaplanamayacak, değiştirilemeyecek tek gerçekti. Ve bu yüzden Michael ölümle tuhaf bir barış kurdu. Dirseğini dayayabileceği ilk duvarı buldu. Her şey olabilirdi ama ölüm olacaktı. Bu tek kesinlik onun hayatında bir huzur alanı yarattı. Ölmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Çünkü yaşamayı öğrenememişti. Ölmeyi öğrenmiş olan köle olmayı unutmuştur. Ölümden korkan insan korkusunun kölesi olur. Her zincire boyun eğer. Çünkü ölümden kaçmak için her bedeli öder. Ölümü kabul eden insansa ilk kez özgürdür. Michael ölümünü kabul ettiği an yaşadığı ilk gerçek özgürlük anını yaşadı. Hayatı boyunca hapishaneden hapishaneye kaçtı. Her seferinde özgürlüğün bir sonraki kapının arkasında olduğunu düşündü. Özgürlük hiçbir kapının arkasında değildi. Özgürlük yalnızca tek bir yerdeydi. Kendi ölümünü kabul etmenin içinde. Ve Michael bu dersi öğrendiğinde öğrenmek için çok geç kalmıştı.